Merhabalar. Biz şu anda İstanbul Havalimanı'ndayız. Ben Markus Graf, Güveli Kaya ve iki tane sanatçı ile beraberiz. Bir tarafta Deniz Sadıç, bir tarafta Genco Gülen ve bizim konumuz sanat yarışmaları. Bu bağlamda bizim İGAD'daki sanat yarışması ile ilgili sıkça bazı sorulara geliyor bize karşı ve bu soruları bu sefer sanatçılarının sayesinde çözmeye çalışacağız. Genco ve Deniz ikisi kendi kariyerinde sıkça yarışmalara başvurdular. Bazen başarılı, bazen başarısız, bazen hiç başarılı olmamışlar. Biraz önce konuştuk. Dolayısıyla sevgili Deniz ve Genco, hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Biz genel bir soruyla başlayalım. Ladies first diyelim. Deniz, bir sanatçı için, yani günümüzün sanatçısı için sanat yarışmaları nasıl değerlendiriyorsun? Onların anlam ve önemini bize anlatabilir misin? Sanat yarışmaları çok önemli çünkü yeni başlayan, sanata yeni başlayan öğrenciler ve sanatseverler için bir proje nasıl yapılır, nasıl, ne şekilde, nasıl konumlandırılır? Bunların işte dosya hazırlanması, konuya hitap etme, kendini anlama, kendini disipline edebilme yöntemini bulabilmek açısından önemli bir durum. Sanat sonsuz bir derya ve bu deryanın içerisinde kaybolabilirsiniz. Ama bir yarışma olduğu zaman en azından başı, sonu, ne yapacağınız, koşulları, konumu, bunların hepsi aslında bir noktada biraz daha belirginleşiyor. Bu noktada kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz ve bir konuya nasıl hitap edebilirsiniz aslında çözmüş oluyorsunuz ve öğrenmiş oluyorsunuz. Kazanmak önemli mi? Aslında şöyle söyleyeyim, 30'dan fazla yarışmalara katılmış bir sanatçı olarak hiç kazanmadım. Ama hiç bu kazanımlar aslında büyük kazanımlar getirdi bana. Şu açıdan kazanım getirdi. Siz yarışmalara katılıyorsunuz, proje hazırlıyorsunuz, yaşama dair bir dokunuş ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Tabii sonucunda bir umut var, kazanabilecek misiniz umudu? Kazanamadığınız noktada da diyorsunuz ki demek ki benim şu konularda eksikliklerim var. Bir dahaki yarışmada acaba nasıl kendimi geliştirebilirim ve daha iyisini yapabilirim? Tabii bu bende 30'dan fazla olduğu için bir noktadan sonra diyorsunuz ki evet, istenilen şeyleri demek ki yapmıyorum. Belki bakış açım farklı, belki bir sanatçı olarak dokunduğum noktalar farklı ve o noktada kendinizi tanımaya başlıyorsunuz ve kendi yolunuzu aslında kaybettiğiniz şeylerden yola çıkarak bulabiliyorsunuz. Diğer taraftan da kazanımlarla da bulunabilir. Ben kaybederek bulanlardan bir sanatçıyım diyebilirim. Peki Genco, aynı soruyu sana yöneltecek olursak şimdi her ikiniz de ben sizleri multidisipliner iki sanatçı olarak görüyorum. Evet. Kendimi tanımlarken ben bir ressamım diyorum ancak sizleri takip eden hem arkadaşız hem de aynı platformdayız. Multidisipliner sanatçılar olarak görüyorum. Senin yarışmalarla olan serüveninden birazcık bahsedebilir misin? Sen de hiçbir yarışmaya bir proje verdin mi? Diğer sorumu da yönelteyim. Eğer bu yarışmaya katılabilecek olsaydın gerçekten bu yarışmaya da proje vermek ister miydin? Mekanı gördün çünkü, şartları gördün. Önce ilk sorumuzun cevabını alalım. Evet, ben yarışmaları kesinlikle önemsiyorum. Yani yarışmalar sanat ortamının dinamolarıdır ve sırf kariyerin başında değil, tüm kariyer boyunca önemlidirler. Ben sanat hayatıma bir yarışmada ödül kazanarak başladım, arkadaşımın tersine. Fakat burada benim farkım sanat okumamış olmak. Dolayısıyla bir sanat yarışmasında kazandığım ödül benim için diploma yerine geçti. Hatta Orhan Pamuk'un da benzeri bir hikayesi var zannediyorum. O da yazarlığa yine bir diploma ile değil, o da bir ödülle başlıyor ve geldiği noktayı biliyorsunuz. Yani yarışmalar çok önemli. Diğer önemi de insanı motive etmesi. İlk ödülümü aldıktan sonra kariyerim boyunca düzenli olarak ödüller almaya devam ettim. Bu da beni bugünlere getirdi. Yani sadece tek bir ödül alıp kalmadım. Sonra bunlar devam etti belirli aralıklarla. Hatta bazen diyordum ki uzun zamandır ödül almadım. Ne oluyor? Bu önemli bir motivasyon. Demin maraton metaforunu konuştuk. Tersi de geçerli. Benim de mesela reddedildiğim yarışma kadar jürilik yaptığım yarışma var. Deniz, sizde de öyle değil mi? Evet. Yani
bir yarışma jürisi olabilecek Potansiyel. noktaya gelmek için en az o kadar yarışmadan reddi almak çok değerli. Redden sonra neden reddedildim bunu düşünmek, bunu kendine sağaltıcı bir mekanizmaya dönüştürmek. Yani hep Gülveli ile de konuşurken anlattım. Yani maratonda koşarken düştün, kalktın, tekrar nasıl koşabiliyorsun? Burası tabii ki çok heyecanlı bir yer. Yani bir havaalanındayız. Ben dünya havaalanlarının yarışmalarına da bakıp oralara da proje vermeyi düşündüm. Zaten bu bizde büyük bir eksiklikti. Yani dünyadaki bütün havaalanlarında sanat eserleri olur. Bu eserler konkurlarla seçilir. Hatta havaalanlarına bestecilerin, yazarların isimleri verilir. Ben vaktiyle AKM'nin içine bir yolcu uçağı sokmayı düşünmüştüm. Hatta bu konuda girişimlerde de bulunmuştum. Burası için henüz düşünmedim ama düşünebilirim. Neden olmasın? Zaten bir yaş sınırımız var ama demek ki seni de heyecanlandırdı yani mekan. Her ikisine ortak bir soru sormak istiyorum müsaade edersen Markus. Böyle bir mekan gençleri cesaretlendirmeli mi? Yani aslında mekan çok büyük bir mekan ve inanılmaz size oyun alanı sunuyor. Yani aslında güzel bir fikirle ortaya çıkarsanız bu fikir sayesinde büyük bir ekip kurabilirsiniz. Yani ve bu ekiple birlikte güzel bir proje ortaya koyabilirsiniz ve bu sırada edinebileceğiniz deneyimlerin haddi hesabı yok. İşte bu metrekaresinden tutun, işte yüksekliğine, büyük standların kurulmasından tutun da o taşıyacağınız malzemelerden yani iletişim kurabileceğiniz farklı bir sürü karakterlerle karşılaşacaksınız ve her seferinde size sorun gelecek ve her seferinde o sorunu çözebilmek için yaratıcılığınızı kullanacağınız bir boyuta gelecek. Yani bu deneyimi kazanmak aslında sizi yaşam boyu bir noktaya taşıyacaktır ve yani böyle bir projenin içerisinde almak, bunların hesaplarını yapabilmek, bir bilim adamı gibi, bir mühendis gibi ince dokunuşlarıyla hesaplayabilmek işte o sanatın zarafetini ortaya koyacak. Keşke hani 35 yaş altı olsaydım ve böyle bir mekanı ben yapabilseydim çok isterdim. Ama tabii İGA'nın farklı projelerinin olacağını ve devam edeceğini biliyor olmak bir noktada beni rahatlattı. Evet, bu yüzden Deniz üzülmeniz gerek yok. Senin de Genco çünkü bundan sonra İGART başka projeler de açacak ve özellikle bu ilk proje işte genç sanatçıları ve gençlere açılması aslında önemli bir statement olarak ortaya koymak istedik. Bir yanda belki ikinizi sormak isterim çünkü ikiniz multidisipliner, kavramsal içerikli çalışan sanatçısınız. İkiniz deneyimli sanatçısınız. İkiniz sayısız fikirleri geliştirip bunları estetik, sanatsal yollara soktunuz ve götürdünüz. Dolayısıyla özellikle belki genç sanatçıları ve böyle bir projeye, böyle bir yarışmaya başlamak isteyen genç sanatçılarının bir yarışmadan önce bu fikirlerinin geliştirmesini ve ona göre estetik, sanatsal bir strateji yaratması. Ya bu konuda siz nasıl çalışıyordunuz, nasıl hazırlıyordunuz Genco? Fikir üretmek ayrı bir süreç. Yani tamamen ayrı. Yani nasıl fikirleri olmalı, nasıl yani ortaya çıkacak, nasıl farklı olacak? Yapıt üretmekten çok ayrı bir şey. Yani yapıtta beynin farklı bir çalışması var. Fikir üretmekteki süreç çok farklı. Hangisi erken geliyor sence? Mesela bilimsel olarak fikirlerin çoğu banyoda geliyormuş insanlara. %70 fikirler. Enteresan yani. Şeyi de biliyoruz. Meşhur Evreka'yı biliyoruz. Yani bu fikir için fikir avcılığı yapmak gerekiyor. Yani hep ben de söyleşilerimde bunu yaparım. İlham perisine çağırmak değil, tam tersi onun peşinden koşmak gerekiyor. Ama nasıl ya? Nasıl koşacağız? Ne yapacağız? Bir kere kafanın ne zaman, hangi ortamda çalıştığına bakacaksın. Ona göre kendine ortamlar hazırlayacaksın. Mesela ben meslek sırlarımı vereyim. No problem. Tabii.
Ben yürüyüş yapıyorum. Sabah vapurla Beşiktaş'a geldim. Vapura biniyorum. Yürüyüş yapıyorum. Öğrencilerime hep not defteri, kağıt, kalem taşımalarını öneririm ve tabii ki kitap okuyorsun yani. Tabii ki kitap okuyorsun. Beni ziyarete gelmek isteyen öğrencileri hep müzelere yollarım. Arkeoloji müzelerine. Derim ki gezdiniz mi? Gezmediyseniz tekrar gezin. Hatta bu müze gezme süreci yani bir kere gittim gezdim bir saat değil. Mesela ben Metropolitan'a gittiğimde New York'ta bir hafta giderim müzeye. Yani her gün arka arkaya giderim. Eğer siz fikir peşindeyseniz bu ayrı bir yatırım gerekiyor. Yani beyninize, aklınıza, yaratıcılığınıza, okumalara. Mesela farklı kitap okurum. Yani normalde insan kitaba başından başlar, sonuna okur. İşte ben tersten okurum kitapları. Ya da kitabın tümünü hızlı bir şekilde mesela bir saat içinde gözden geçiririm gibi bir takım metotlar. Çok uzatmayayım, sana geçeyim. Yani benim söyleyebileceğim yöntemlerde şöyle söyleyebilirim. Yani öncelikle işte fikir var ve bunun uygulama aşaması var. Multidisipliner sanatçılarız ikimiz de. Benim hayata bakışım şöyle, sürdürülebilir sanat yapıyorum ve atık olan her türlü nesneyi sanat eserine çevirme gibi bir iddiam var. Yani bir boya kullanmıyorum ya da bir heykel formunu yaparken klasik yöntemleri uygulamıyorum. Çünkü zaten etrafımızda çok fazla atık ve çok fazla malzeme ve materyal var. Ve bunların hepsi birer sanat eserine dönüşebilir iddiasındayım. Ve öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki Türkiye aslında üretimin had safhada olduğu bir ülke. Yani siz öncelikle bir fikri düşündüğünüz zaman evet çok büyük bir mekan, çok büyük bir alanı var ve aslında buranın inanılmaz bir ruhu var. Bütün dünyaya açılan kapının olduğu bir alan ve geçişin olduğu ve sürekli aslında sıfır noktasına insanı getiren, daha sonrasında gideceğimiz yerde donanımlarla kendimizi tekrar geliştireceğimiz ve tekrar aslında geri döneceğimiz mekanlar. Böyle olunca bu mekanın ruhunu algılayıp sonra evet Türkiye'den eğer katılımcılar varsa ve bu katılımcılar çok yakınındaki bir fabrikaya gidebilirler. Ya sizin üretim atığınız nedir? Yani mesela örnek veriyorum. Ya da etrafında herhangi bir nesne ya da herhangi bir obje onları alıp tekrar sanat için bir forma getirip bu sıfır noktasına gelen ve sürekli sirkülasyonun olduğu insanların varoluşunun başladığı yerden bir hikaye yaratabilirler. Yani ben hani ilham işte gelmesi ya da ilhamı kovalamaktan öte ne kadar çok düşünürseniz ve ne kadar fazla üzerine analizler yaparsanız ve hayatın içinde ne kadar çok olursanız aslında düşünce dünyanız da o kadar genişler. Ve bir şey daha var, bu bir yolculuk. Yani çok uzun bir yolculuk. Bu yolculuk esnasında da her adımınız aslında sizin donanımlarla bütünleşmenizi sağlayacak bir yolculuk ve heyecanınızı hiç kaybetmemeniz gerekiyor. Yani ben bugün buraya gelirken işte o yolculuğum esnasında etrafımdaki gördüğüm bütün güzellikler ya nasıl bir hayat diye hani tekrar içimi dolduran bir bakış açısıydı. Yani o ışığın yüzüme vurması bile ya da şu an soğukluğu hissetmemiz bile aslında yaşamda var olduğumuzu gösteriyor. O açıdan çalışmak lazım. Ben bir şeye daha inanıyorum. Kısaca hemen söyleyeceğim. Eğer sanat yapıyorsanız, 4 saatten az çalışıyorsanız bu sanat için o sizin hobinizdir. 8 saat kadar çalışıyorsanız günde sanat için o işinizdir. Ama eğer 16 saate kadar dayanan bir çalışma süreciniz varsa o sizin hayatınızdır ve dünyada ses getirecek işler yaparsınız. Gençlere de bunu söylemek istiyorum. Yani hangisini yapmak istiyorlar? Burada bir proje var. Günde kaç saatlerini burada yaşamak istiyorlar ve insanları o fikirlerini yaşatmak istiyorlar. Ona karar vermeleri gerekiyor. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben iki şey eklemek istiyorum. Son kısaca alalım. Kısa. Bir Markus'un söylediği şeyi şöyle eleştirebilirim. Bence buraya uyacak değil, tam tersi uymayacak bir şey düşünmeleri lazım. Yani insanlar dünyada havaalanlarının içine şelaleler yerleştiriyorlar artık. Yani seyirciyi şaşırtmak çok önemli. Dolayısıyla bakıp buraya uyacak değil, yani kameramanların siyah montları gibi değil, tam tersi buraya uymayacak
ne yapabiliriz onu düşünsünler. Bir de arkadaşımın çok çalışma söylemine katılmıyorum. Ben az çalışmayı savunanlardanım. Tam tersi, az çalışsınlar, çok düşünsünler. Çünkü fikir dediğiniz şey saniyenin altında bir sürede aklınıza geliyor. Yani fikir çok hızlı gelen bir şey. Şöyle özetleyeyim ben Genceöyle her ikinizin de iki farklı sanatçı profili olarak biz sizi davet ederken biz doğru kişileri çağırdığımızı görüyoruz. Biz tabii ki bütün sanatçı tipleri sonuna geldik istiyoruz. çekimimizin. Markus'un söylemiş olduğu uyumun içerisinde uyumsuzluk da var. Oradaki çalışma pratik çalışma değil. Aslında Zihinsel, o pasif hepsi. üretim de onun içerisinde. Dolayısıyla vermiş olduğunuz mesajlar gençleri yüreklendirici ve bizim projemizin de ruhuna çok uygun mesajlardı. Bu yüzden her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Buradan da yayınımızı kapatmadan önce bütün gençlere bunun sadece bir yarışma tanıtımı değil, sanatçılarımızla birlikte birazcık da beyin açan bir konuşma olsun istedik. Hem onlara bir ufuk çizmek hem de bu yarışma vesilesiyle kendilerini ifade edebilecekleri sanat dışından kişiler için de ne kadar önemli bir diploma olabileceğini vurgulamak istedik. Hepinizi yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz. Hoşça kalın.